Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır yokum biliyorum. Şimdi bir tane merdiven var elimizde. Evin girişinde yağmur çok üstüne yağıyor. Arkadaş 3 sefer değiştirmiş. Son bir sefer beni çağırdı. Ve sen de eğer ki yapamazsan bir sefer artık bir de bu merdiveni komple yıkacağım. Ama ben kendime kefilim, işime de kefilim ve bu merdiveni adam akıllı yapacağım. Ama videoya başlamadan önce lütfen kanala abone olun, like atmayı hiç unutmayın. Bir de hype yapın. Hani bu yorumlar kenarda çekin. O da hype var. O hype'ye de tıklayın. Bana destek vermiş olursunuz. Merdiven bu. Bakın burada yani içine hep su girmiş. Bir de döşeme hatası var. Merdiveni altına sokmamış. Büyük bir ihtimal ters akıntı vermişler. Su buradan sızmış. Altı hep su dolmuş. Bak. Çekiç muş da kullanmıyordum ha. Mala. Al bu. Nasıl bu hale çevirmişler? Ama yapacağız. Bak hep su. Sığınak harcava ne hale gelmiş. Yaklaştır. Su buradan gitmemiş bir yere ne geri dökülmüş yani geriye doğru akmış, ileriye dökülmemiş, ne hale getirmiş. Burası ya vallahi böyle olmaz ya. Bu nedir ya? Şimdi bunu yapıyorsunuz ama şöyle adam gibi bir olsun ya. Şuraya bak. Şimdi ben bunu açacağım. Öncelikle güneşte kurumaya güzel bir hava var. Güneş de yüksek. Yani sıcaklık yüksek. Burası iyice bir kurusu kemik gibi olsun. Ondan sonra biz birkaç gün sonra gelip başlayacağız. Önce biz bugün fayansı sökmeye geldik. Bir de terlikle geldim. Terlikle. Ona hepsini hele gel bak şuraya bak. Hep çürümüş. Lo bak ne kadar torba harç koyulmuş bu ne? Bu nedir? Vay. Hey. Beton burada bak. Betonda şu kalınlığına bak hadi. Kaç santim taş koymuş. Şimdi arkadaşlar bu kadar çok fayans harcı koyup da kaliteli iş olmuyor. Yani buraya önce hava açık, üstü açık, yağmur yağıyor, kar var, her şey var. Sen zaten önce bu betonu koruman lazım önceden.
fayansın altına önce korumaya atman lazım. Ondan sonra. Şimdi biz buraya yarın yani kuruduğu zaman burayı komple önce bu bütün harçları şunları önce hiltiyle falan hepsini kıracağız. Şu betona ulaşacağız. Betonu kurutacağız. Yani beton kuruduktan sonra komple üzerine izolasyon çekeceğiz. Yani izolasyon böyle halı gibi bir şey. Komple kaplamayı yapacağız. Ondan sonra seramik döşemelerine geçeceğiz. En sonda zaten hava açık olduğu için üstünde koruma olmadığı için buraya normal derz de olmuyor. Biz buraya epoksi derz yapacağız. Epoksi derz yapıldığı zaman %1 milyon korumaya alıyorsun zaten. Hem izolasyon ve hem de epoksi derzle beraber. Yani bu kadar çok harçla koymuşlar, rezillik yani. Şuraya bak. Sıçmışlar. Islak. Su ha. Bak şimdi şöyle belli edelim bak. Bu kuru, bu ıslak. Görüyorsun ne kadar fark etmiş. İzolasyon olsaydı bu olmazdı. Gördüğünüz ne kadar çabuk da çıkıyor yani. Hem de atıyor. Böyle. Yapsın. Bir şey daha göstereceğim. Fayans yapmışlar. Tarağı çekmişler. Fayans harca kontak bile yapmamış yani bak. Tarak çekmiş öyle durmuş zaten. Fayansı öyle üstüne bırakmışlar böyle. Tamam demiş yeter. Şimdi arkadaşlar betona iyice ulaştık. Bütün o eski harçları çıkardık. Bak. Komple iyice betona kadar ulaştık. Güzelce bütün astarları da çektik, beton astarlarını. Ama bu beton kuruduktan sonra biz yaptık bunu tabi. Bakın beton astarı da bu. Şimdi Almanya'da bunlar var. İnternetten bakıp bulabilirsiniz. Ekran fotoğrafı çekin. Şimdi bazı arkadaşlar var kızıyor. Niye söylemiyorsun? Niye şey yapmıyorsun? Aa işte söyledik. Kazanan bu adam oldu. Ben değil. Ha, firma sahibi kazandı. Yani ben şimdi buna bazıları bile göstermiyorum ya. Hani onlardan reklam almak istiyorum. Hani bu işi yapıyorsa da bir küçük bir kazancı da olsun yani şu reklamlardan. Şimdi bu sahibi de kazandı. Hiçbir işe yaramadı yani. Neyse videoya devam edelim.
Şimdi bu bütün folyoları da bu bütün merdivenlerin üzerine yapıştıracağız. Şimdi videonun başında gördünüz ya hani eski fayansları söktük, altta harçlar falan iyice bir su almıştı, beton su almıştı. Şimdi bunun sayesinde su almayacak artık inşallah. Yani böyle diyelim derz aralarında hafif çatlama olsa, su kayıp kaçarsa olmayacak. Bu onu koruyacak, betonun. Komple korunma altına alıyoruz. Şimdi arkadaşlar bütün izolasyonları da bitirdik. Merdivenlerin hepsini iğne ipliğine kadar her yeri yaptık. Komple bütün izolasyonlarını hepsini gerçekleştirdik. Hızlı kuruyan harçla yaptık. Şimdi sıra geldi fayans döşemelerine. Devam. Montaja gidiyoruz. Şimdi merdivenler böyle bu dışarıda merdiven yapıldığı zaman ya da herhangi bir merdiven de olur. Merdiveni bu fayansa doğru dayanmayın. Şu basamak daima şu rıhtın altında olması lazım. Şimdi biz buraya akıntıda veriyoruz. Yağmur böyle yağdığı zaman böyle devam edecek. Yani burada açıklık olduğu zaman bir sefer burada çatlama olur. Silikonda ya da derzde. Burada arada su sızabilir. Yani bu şekil yaptığınız zaman daha da çok önüne geçmiş olursunuz. Devam edelim.
Her tarafı boş. Şimdi arkadaşlar komple her şeyi bitirdik, fayansları hepsi bitti. Şimdi burası dışarısı olduğu için yağmur yağıyor ya, burada normal derzi kullanırsanız şeker gibi eriyor. Yani ileriki zamanlarda mahvoluyor. Şimdi biz burada daha dışarısı olduğu için değişik bir şey süreceğiz. Yani derzini. Bu epoksi derzidir. Bu derze kullanacağımız içindeki sıvısı. Bu da diğer sıvı. Bunları hepsini karıştırıp bunu içine dökeceğiz. Sıcak su, tam sıcak değil, biraz ılık olacak suyu. Suyun içine de, bunun içinde ekstra ayrı bir suyu var, temizleyici suyu. Ama bunun hani benim arkadaş olduğu için bana biraz verdi. Benim az bir şey işim var, bana tam vermedi. İşte bu ilacı da, yani bu temizleyici şeyinde az bir şey sıcak suya biraz döküyoruz böyle. İşte bu ikincisinde ikinci yıkamadakinden dökeceğiz. Bu birinci yıkama için, bu da ikinci yıkama için ayırdım. Şimdi bunu nasıl karıştıracağız, nasıl süreceğiz, onu da size göstereyim. Şimdi arkadaşlar ürün de ismi de bu. Bakın işte marka olarak budur. İnternetten bakıp görebilirsiniz. Ekran fotoğrafı çekin. Zaten bu da bunun yanında set olarak veriliyor. Yani ekstra almıyorsunuz. Bunu istediğiniz zaman bunu da yanından veriyor zaten. Şimdi içindeki de bu. Yapmaya başla. Örneğin dükkanlarınızın önünde, kaldırımlarda falan seramik yaptığınız zaman kesinlikle bunu tavsiye ediyorum. Normal derzi kullanmayın. Onu bastıra bastıra söylüyorum. Şimdi çarşıda bazen yürüdüğünüz zaman kaldırım kenarlarında hep böyle fayanslar kırılmış, patlamış oluyor ya. Yani işte bunu kullanmadığı için ve seramik biz bu merdiveni yaparken izolasyon yaptık ya, onu kullanmadıkları için o hale geliyor. Sıcaktan dayanamıyorlar artık. Yani bu sıcağa da soğuğa da dayanıklı. Şimdi arkadaşlar bu fulguyu, bu derzi verirken özellikle buna seçeceksiniz. Yani bu normal derz brete olmayacak. Bu böyle biraz sert. Yani çok sert olduğu için, yani sert olması lazım ki iyice içine doğru girecek bu. Böyle. Şimdi bu derzi verdi ya, hemen yıkamaya başlayın. Yani böyle çok uzun bir süre olmasın. Hani arkadaş biraz böyle 1-2 metre karar verdikten sonra hemen yıkamaya başlayın. Nefes bile aldırtmayın. Çünkü iyice yağlar yere bulandığı zaman bir sefer yerde leke gözüküyor. Bir dakika dur. Ben bunu şimdi yıkamaya başlayacağım. Video full bizi video çeken kimse yanımızda olmadığı için biri bu derzi verecek, biri de hemen arkasında yıkanması için. Ben şu kadar yeri hemen size bir yıkayım göstereyim. Ondan sonra videonun bunun komple bitişinde size göstereceğim. Yani şunu hemen alın şöyle yıkamaya başlayın.
Bu birinci yıkama oluyor. İkinci yıkamayı da onunla göstereceğim. Şu an biz işimize bakalım. Şimdi arkadaşlar birinci yıkamayı yaptık. Bakın. Şimdi son bir yıkama var. Onda aynı şekilde bile ilacını falan her şeyini döküyoruz. Hani ilaç dedim, aslında ben bunun tam ismini bilmiyorum. Türkiye'de ismine hipo mu diyorlar? Artık hipo ile beraber mi bu ilaç şey, ama epoksiye aldın ama yıkama suyu dediğiniz zaman bunu veriyorlar zaten. İşte ona göre. Bunun da ismini söylüyorsun ama bunun ismi yazmıyor yani, öyle sağ olsun arkadaş bana bu kadar verdi yani. Böyle yapmayın ha. Bir sefer. Şimdi arkadaşlar akşam oldu. Ya daha sonra birkaç gün sonra ben geldim buraya. Silikonlarını çekiyoruz şimdi. Ben başka işlerim var diye onlara halletmeye gittim. Silikonu da sonraya bıraktım. Bugün oldu. Şimdi bakın bütün silikonları da çektik her tarafa. Bütün ne varsa her tarafta silikonları var. Şimdi bu hemen kısa vakitte size silikon çekmeyi de göstereyim. Silikon çekeceğiniz yer daima kupkuru olması lazım. Ağzı da bu kadar açsanız yeterli. Yani bir hafif çapraz 45. Ondan sonra böyle. Şimdi arkadaşlar çektik silikonu sabunlu suyla. Normal böyle el yıkama sabunu var ya, onunla biraz karıştırıyorsunuz suyla. Önce sıkıyorsunuz üstüne böyle güzelce. Diğer silikon aparatları var ama ben bu aparatı kendim yaptım. Yani böyle metreyi aldım, biraz ucunu açtım. Böyle bir parmak gibi olsa iyidir. Böyle dayıyorsunuz köşeye, böyle 45 dik derecede. Bu. Ondan sonra çektiğiniz yere de biraz sıkın üstüne. Ondan sonra böyle şekil verin. Yani böyle üstüne hafif böyle sürtün elinizi. Üstü güzel gözüksün. Evet arkadaşlar, video bu kadardı. Baştan sona hepsini gördünüz, nasıl kırdık, döktük, tertemiz yaptık. Suya karşı o bütün korumalarını da yaptık. Derzin en iyisini de yaptık. Suya dayanıklı, soğuk eksilere karşı. Aha böyle oldu. Bu. İşte o zaman işi beğendiyseniz lütfen kanala abone olun. Like atmayı da unutmayın. Düşüncelerinizi de yazın. Herkes Allah'a emanet, kendinize iyi bakın.